Şimdi ben bunu üst kısma koyacağım. Bu. Nasıl oldu? Bence güzel. Şimdi şu kısma bir tane daha raf gelecek. Bu sefer buraya bardaklarımı dizeceğim. Yeni aldığım bir bardak daha var. Onu da buraya koyacağım. Burası şu an çok random duruyor. Bunlar da o rafın üstüne gelecek. Buraya da baharatlıkları açacağız şimdi. Onları yerleştireceğiz. Burası tam bir baharat rafı olacak. Bunları aşağı alırız büyük ihtimal. Sığmazlar çünkü. 6 tane daha gelecek. Sizce bu rafı taktırmalı mıyım? Şu an takmadık. Şu baharatları koydum. Yoksa taktırmamalı mıyım? Çok kararsız kaldım. Ama böyle dolu dolu duruyor sanki. Güzel duruyor. Bilemedim. Dondurmalı yapacağım. Sahanın tatlılığı peki. Ben seni çok rahat yenerim bu arada. Allah. Efektle güzelleştirmeye çalışıyorum boneyi. Ben boneyi seviyorum ya. Rahat. Bana spor yaparken şal hiç çekilmiyor. Hiç. O yüzden seviyorum. Herkesin aksine. Şimdi Ergün şeye gitti. Bu televizyonu göstermeye gitti. Televizyonla alakalı bir şey var ama ne hiç bilmiyorum. Ben de onu bekliyorum arabada. Şimdi terim soğumasın diye hemen arabaya geldik. Şeyden sonra, basketten sonra biraz yürüdük. Yürüdükten sonra.
Hava güzel. Yelek aldım ben yedek olarak ama yeleğe gerek yok. Yani o kadar da soğuk değil çünkü. Ama çok iyi oldu. Çok güzel ter attım. Bugün normalde benim spor günüm bu arada. Ama bugün istemedim gitmek. Ergün de evdeydi. Dedim ki o zaman ter atmam gerekiyorsa basketbol ya da tenis oynayalım. Aslında önce basketbol sonra tenis oynayacaktık. Ama tenis kortunun filesini yırtmışlar. Belediyenin olunca böyle oluyor işte. Kimse de takmış. Ben oraya kaç kere şikayet ettim aslında. Filesi onun çok sağlam değildi çünkü ama ne sağlamlaştırmışlar ne de yırtılı yapmışlar. O yüzden büyük ihtimal tenis oynamak istediğimiz zaman özel kort kiralamamız gerekecek. Zaten normalde biz kort kiralıyoruz. Ama buradaki saha bize yetiyordu yani. Biraz küçük. Evet. Diğer kortlar kadar büyük değil. Ama bize yetiyordu. Ama hem file yırtıldı hem de Ergün zaten burada hani diğer kortta daha çok zevk aldığını söyledi. Büyük kortta. O yüzden büyük ihtimal haftaya tenis oynamaya gideceğiz. Haftaya at binmeye gideceğiz. Bu arada aynen haftaya vlogun içinde o da olacak. Çünkü ben at binmeyi çok istiyordum. Ergen'e de söylemiştim böyle bir hobi edinmek istediğimi. O da arkadaşıyla görüşmüş. O da ben sizi götüreyim demiş. Onun bindiği bir yer varmış. O yüzden çok heyecanlıyım. Benim bütün aktiviteler her şeyde, bütün piyasalarda olmak istemem peki. Yani bütün aktivitelerde olmak istiyorum. Çünkü çok aktif olduğum bir dönemdeyim. Bu yüzden her şeyi yapmak istiyorum. Temizliğimizi de yapıyoruz. Biliyorsunuz ki pazar günleri temizlik videosu geliyor. Hafta içi de bunu da yine hafta içi atıyor olacağım. Günlük vloglar geliyor. Onun haricinde yemek videosu da geliyor. Bayağı bir aktif olduğumuzu düşünüyorum. Bu aktifliğimi değerlendirmek istiyorum. Bu yüzden sizi bayağı bir videoya boğacağım. İnşallah sıkılmazsınız. Çünkü her şey yapmak istiyorum. Her şey yapmak dediğim için de çekmek istiyorum yani yaptığım şeyleri. Hem anı hem de gerçekten burada paylaşmayı çok seviyorum. Böyle editlerken de o anı yaşıyormuş gibi oluyorum. İşte o sonrasında kendi videolarımı da izliyorum. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Ben gerçekten YouTube insanıyım. Vlog insanıyım. O yüzden bu platform beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bir de yorumlarınız da beni böyle motive ediyor. O yüzden de çok büyük bir etkiniz var. Ergün de geldi şimdi. Eve geçeceğiz. Yemek yiyelim. Bayağı bir acıktık. Televizyon çalışıyor da ucu var ya ufak. Hı. Android yapıyor televizyon. Sen ondan alacağız. Sırf maçları yataktan izleyebilmek için annemlerden televizyon aldık. Kullanmadıkları. Onu yatak odasına asacağız. Böyle. Çiçeğim falan her şeyim gitti.
Yani aslında görmek isteyene apaçık bir Kur'an. Apaçık yazılar. Sadece anlamak istemek lazım. Öğrenmek istemek lazım. Ya bilmiyorum, Kur'an'ın anlamını okuyup bana ne denmiş onu bilip hala inkar etmek imkansız gibi geliyor bana, bilmiyorum. Telefonum çaldı. Ya şu kitapta bile, şu Yunus suresinde bile, şu an Yunus suresini okuyorum. Ya o kadar çok bu dünyanın yalan olduğunu, gerçek dünyaya geri dönüş yapacağımızla alakalı o kadar çok şey söylüyor ki. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Ya bu sadece bir kısmı. Yani o kadar çok bu dünyanın yalan olduğuyla alakalı, gerçek dünyaya geri döneceğimizle alakalı şeyler yazıyor ki. Ama biz hala bu yalan dünya için çabalıyoruz. O biraz, evet, beni en azından üzüyor. Sohbet videosu atmıştı ya. Hı. Onunla da alakalı biraz. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider. Yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Hı. Yani o kadar doğru ki, mesela bizim istediğimiz bir şey var ya Allah'ta. Çok istediğimiz. Şu an mesela hani o dua geciktiği için belki de bizim için hayırlı değil. Bilemeyiz. Allah bilir. Ya da şu an vakti değil. Hayırlı bir vakit değil. Belki Allah hayırlı bir vakti bekletiyor ki, büyük ihtimal. Yani hani. Ama şu an biz mesela duayı azalttık. Çünkü ya bizim açımızdan gecikti ya. Mesela gerçekten bu şükürsüzlük ya biraz. Allah mesela onu vermemiş olabilir. Ama birçok şey verdi onun haricinde yani. Bize aslında bakın. Onun için tabii ki şükür ediyoruz. Ama bu duayı azaltmış olmamız, o hala o sohbeti yaptığında da mesela, şu an bunu okuyunca da biraz şey oldu yani. Bir hoca da bir sohbette diyor ki Allah'tan diye bir şey istedin, belli ki verecek, aklına getirmiş, belli ki verecek diyor bunu. Huysuz bir çocuk gibi sürekli ısrar etmeye, işte Evet. sürekli şey yapmaya da gerek yok diyor mesela adamda. Evet, çok doğru. Yani ortasını bulmak lazım. Tabii dualarından eksik etmeyeceksin ama tabii hayatının merkezi, duanın merkez konusunu bu yapmaman gerekiyor yani. Duanın merkez Evet. konusunu Allah'tan rızasını istemek olmalı. Duanın merkezi konusu. Dünyevi istekler sonra gelirse gelir. Ki dünyevi isteği istemiyor olmanın, istemeyi bırakmış olmanın hayırsız bir şey olduğunu sana düşündürten ne ki? Belki dünyevi bir şeyi, Allah senin kalbini dünyevi bir şeye bağlamıyor ve Evet. diyor ki sana işte bunun için dua ettirmiyorsan artık. O da olabilir. Yani bizim duamız bence çok öyle değil ama o genel bakınca da çok doğru. Yani o yüzden vardır her işte bir hayır. Evler Ya bir görevini de neyler, bak, eyler, bu eyler. şeyde gerçekten Yunus suresinde bu dünyanın yalan olduğunu ve elbet bir gün döneceğimizi çok çok fazla bir şekilde anlatmış. Şimdi onu da düşünüyorum. Hatta bugün sana da şeyden dönerken, basketten dönerken dedim ya. Yani bu dünya, yalan dünya için bir şey istiyor olmak biraz garip geliyor. Ama işte bu dünya şartları da onu itiyor insanları yani. Sana bir şey sorayım mı? Hı. Ölümle son bulmayacak bir tane hedefin var mı? Hayır. Mümkün değil. O zaman. Aynen öyle. Ama dünya şartları işte. Yaşadığımız süre zarfında. İnsanoğlu böyle ister. İnsan zaten vermek istemeseydi istemek vermezdi Allah. Aynen İsteme öyle. duygusunu vermezdi. Bak ne diyor? Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi şerri de istediklerinde acele verseydi elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları, bize azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. Mesela orada çok kritik bir yer var. Diyor ki bize kavuşmayı ummayanları. Allah'a kavuşmayı umuyor muyuz gerçekten? Umuyoruz ya. Ama Biz ne diyoruz? Allah'ın bizden razı olduğun gün Allah'ın bizim canımızı cemalini al diye. görmek olarak bakma.
Allah'ın cemalini görmek olarak bakma buna. Ölüm olarak bak. Mesela ölümü istiyor musun şu an? Ya Rabbim benden razıysa hiç sıkıntı yok. Razı olduğu noktada alabilir canım. Ama şimdi razı olup olmadığını bilmiyorum. Bu yüzden razı etmeye çalışıyorum. Razı değilse hiçbir anlamı yok. Razıysa ölümü Hiç ister sıkıntı miyiz? yok. Hiç sıkıntı yok yani. Ya zaten bu dünya bunun için değil mi? Razı etmek Allah'ı. Senin ne kadar farkındayız. Ya farkındayım ama yani razı mı değil mi bilmediğim için şu an ölüm istiyorum diyemem. Ama razı olduğu noktada evet isterim. Bediüzzaman Said Nursi diyor ki Risale-i Nur'da. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişlerdi. Bak. Ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Yani hayat vazifesinden bir kurtuluştur yani. Bu dünyadaki vazifelerinden bir Evet. kurtuluş. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Yani öldün artık namaz yok, ibadet yok, hiçbir şey yok. Bunlara bir paydostur. Ya namazdan ibadetten erindiğim için değil asla. Onlar gerçekten bu dünyada yapılabilecek en basit şeyler, anladın mı? Ya bir sabah kalkıp düşünsene. Sabah kaçta kalkıyorsun? Atıyorum 7'de. 7'de kalkıyorsun, metroya bindin, otobüse bindin, işe gittin, işteki insanlarla uğraştın, işte başındaki insanlarla uğraştın. Yani bütün gününü oraya verdin. Kaç saat çalışıyoruz biz? Toplam. 9 mu? 9 saat çalıştın. Tamam mı? 9 saat içerisinde neler yaşadığını zaten sen biliyorsun. Senin işin ayrı bir zor. Ya benim işim ayrı bir zor. Sonra başa sarıyorsun, metroya biniyorsun, otobüse biniyorsun, evine varıyorsun. Ya bu bile, anladın mı? Dünya meşgalesi. O kadar mesela aslında istemediğin bir şey ki. Bunu istemiyorum aslında. Namaz kılmak beni dinlendiren bir şey. Ama bu iş muhabbeti, işte eve geldin, evin telaşesi, temizliğidir, yemeğidir. Bu dünyalık şeyler beni çok yoruyor. Ama aslında en zor olan şey namaz kılmak. Baktığın zaman. Nefis olarak olabilir. Nefsime benim çok ağır geliyor mu? Bilmiyorum. Zaman zaman değişiyor. Şimdi hiç ağır gelmiyor desem de yalan konuşmuş olurum. Ne bileyim. Diyor ki hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Halik-i Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerekir. Yani ölümü rahmet olarak görmek gerekir. Yani şimdi ölüm aslında senin bu dünya, Allah da ayette buyuruyor ya, diyor bu dünya sadece bir oyalanmadan ibarettir. Evet, burada yazıyor. İşte aslında ölüm aslında insanın asıl yurduna gidişi yani. Biz ölümden belki dünyevi manada korkuyoruz. Ölüm belki korkunç bir şey gibi görüyoruz biz ama ölüm aslında insanın geldiği yere dönmesidir yani. Anne karnından çıkarken niye bu kadar korkmadık mesela? Ki ölümden korkuyoruz. Bir tane örnek vardı. Ben bunu Reels'ta izlemiştim. Diyor ki işte ikiz bebekler var, tamam mı? Annesinin karnında. İkisi de korkuyor işte dışarı çıkmak için. Çünkü dışarıyı bilmiyor ya. İşte içeride korkuyorlarmış falan. Sonra biri çıkıyor. Diğeri iyi ki ben çıkmadım. Dışarısı çok kötü bir yerdir falan diyor. Dışarıdaki de diyor ki keşke o da çıksa, yani burayı görse, bu dünya güzel falan hani gibisinden şey yapıyor. Dışarıdaki içeridekine diyor ki işte bak burada bizim için yaratılmış nimetler var. İşte orada bize ağız verildi ama anne karnında ağzı kullanamadık. Aynen. Dışarıda ağzımızı kullanabileceğimiz yiyecekler var. Ellerimiz bir şeyleri tutabiliriz. Bir şeyleri tutmak için eller vermiş Allah bize. Anne karnında onları kullanamadık. Burada kullanacağımız yerler var. İşte bu Aynen. aslında ahiretin varlığına bir delil. Çünkü mesela Allah daha sen annenin karnındayken dünyada kullanacağın azaları sana vermiş. Anne karnındayken senin Evet. bir sonraki hayatın için sana gerekli azaları vermiş. Dünyaya gönderdiğinde de ahiret için nasıl azalar vermiş? Sana duygular yüklemiş. Demiş ki
İnsan mesela ne ister? Sonsuzluk ister değil mi? Hiç ölmemek ister. Sevdiklerinden hiç ayrılmamak ister. Bu duyguların karşılanacağı da bir yer olması şart. Güzel noktaya Mesela değindin. elimin kullanacağım bir yer olması şartsa bu el, Allah hikmetsiz iş yapmaz sonuçta. Hakimdir yani. Faydasız iş görmez. Demek ki sana bu duyguları verdiyse bu duyguların karşılanacağı da bir yer olması şart. Kesinlikle. Bu da ahiretin varlığına bir delil olur. Rabbimizi cennetine kabul etsin inşallah. Cennete gidersek eğer ilk isteyeceğiniz şey ne olur? Ben bunu çok merak ediyorum. İnsanlar ne ister acaba? İlk ne istersin? Gittin tamam dediler ki gir cennete. Resulullah'ı görmek istedim. Değil mi? Koşa koşa. Ama zaten cennete girdikten sonra ne suyuydu ya? Güzel. Kevser suyundan içirecekmiş ya Efendimiz bize. Büyük ihtimal ilk zaten Efendimiz'i göreceğiz. Bilmiyorum da. Yani o belli olmaz. Layık mıyız ki? Bir de o da var değil mi? Layık mıyız? Cennetin de segmentleri var. Kaçıncı segmentte oluruz acaba? Mesela sen üst segmenttesin ben alt segmentteyim. Ne yapacağız? Allah bilir. Bakarız o zaman. Beni istesene aşkım yukarıda olursa. Ben de seni isterim. Sen aşağıda olursan ben isteme oğlum. Ben seni Hayır. isterim. Hangimiz yukarıdaysak isteyelim yani. Tamam. Cennetteyiz sonuçta. Her istediğimiz olmuyor mu? Ne diyor? Bir tane şey var ya. Dünyada kiminle takıldığınıza dikkat edin. Cennette onunla beraber olacaksınız. Hadis. Yani şey diyor Peygamber Efendimiz. Seven sevdiğiyle beraberdir. Ha, ben seni seviyorum işte. Benim cennete kapak atmak için girdiğim haller. Şimdi haftanın 2 günü bazen 3 günü sohbete gidiyorsun. Hı. Girersin diye düşünüyorum. Allah Allah. Şeyma bana Sohbete giden cennete sırf mi namaz kılıyorum diye böyle hani kitap falan okuyoruz ya. Şeyma sürekli diyor ki kanka sen kesin cennete girersin. Ya diyorum o işler öyle olmuyor ama yine de sen bilirsin. Her namaz kılan cennete gitseydi. İnşallah gideriz ama. İnşallah. Her şeyden vazgeçmemiz lazım. Allah benim için neyden vazgeçtin diye sormayacak mı sana? Senin için atıyorum haramdan vazgeçtim. Rabbim diyemedikten sonra. Allah'ın merhametine kalmış o. Sen çok düşünme öyle şeyleri. Boş ver. Hazreti Ömer'in mi ne yanlış bilmiyorsam birinin yanına bir kadın geliyor. Diyor ki ben diyor zina ettim. Biliyorum. Evet. Zinadan doğan çocuğumu öldürdüm diyor. Hazreti Ömer yanından kovuyor onu kaç defa. Birkaç defa geliyor Hazreti Ömer. Yanlış bilmiyorsam yanından kovuyor. Sonra Peygamber Efendimiz bu durumu öğreniyor. Allah alem diyor ki kalbini açıp baktın mı? O gerçekten yaptığı şeyden pişmandı diyor. Mesela. Şey mi diyordu yanlış hatırlamıyorsam. O videoyu ben mi sana atmıştım sen bana atmıştın. Ben de izledim çünkü onu. Ondan daha büyük günahlar vardır bilmez misin? Gibi bir şey söylüyor sanki. Bilenler varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Sanki öyle bir şey söylüyor. Doğrudur ben de tam böyle net hatırlamıyorum da. Peygamber Efendimiz aşırı merhametli. Halid bin Velid diye bir adam var. Kureyş kabilesinin ordusunun lideri, komutanı. Yani Peygamber Efendimizin düşmanlarının komutanı. Yaptığı savaş taktikleriyle Uhud Savaşı'nda Musab bin Umeyr'in Hazreti Hamza'nın şehit olmasına sebep oluyor, vesile oluyor. Halid bin Velid. Ondan sonra bundan seneler sonra Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Halid bin Velid Müslüman oluyor. Müslüman olduğunu duyuyor Peygamber Efendimiz. Kollarını açarak karşılıyor onu. Diyor ki ey diyor Halid diyor sen diyor nerelerdeydin bugüne? Ya tüylerim diken diken oldu. İşte bu kadar merhametli bir peygamberin ümmetiyiz işte. Ama şöyle bir tane video attım, shorts attım bugün. Sende ne kadar merhamet varsa Allah sana o kadar merhamet duyacak. Hayır. Yanlış. Yanlış mı? Allah'ın merhameti sonsuz. Sendeki merhamet sonsuz mu? İyice kafamıza otursun. Allah bir kula ne kadar ahirette şefkat edecekse o kula dünyada o kadar şefkat ettiriyor. Bu çok Allah ayrı bir bir kula konu. ahirette ne kadar verecekse o kula
Allah'a o kadar infak ettiriyor. Ahirette karşılaşacağınız esmalar ölçüsünde burada latifeleriniz çalışıyor. Denklemi anladınız mı? O zaman biz burada kapatalım videoyu. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Olsun. Sonra işte biraz takılırız. Biraz daha sohbet ederiz. Sonra uyuruz biz de. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sohbetimiz hoşunuza gitmiştir. Umarım günümüz size keyif vermiştir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ki bu çok uzak olmayacak büyük ihtimal. Çünkü haftada 3 videoya çıktı videolarımız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye.